Merhabalar, Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Şuradaki arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber tropikal bitkilere bakım sağlayıp edindiğimiz tecrübeleri ve araştırdığımız bilgileri sizlere aktarıyoruz. Bugün de bir kısım araştırma, bir kısım tecrübe olmak üzere sizlere kil bilyesinde bitki bakımı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Bu arada gene sizlerden sorular istedim. Bazı sorular çok güzeldi. Hani araştırdığım konular özelinde sizin için doğru araştırmaları yaptığımı fark ettim. Bugün o soruları da cevaplayacağız ama bir tane takipçim demiş. Bitkiyi kil bilyesini aldığın zaman video çeker misiniz? Onu başka bir zaman yapacağım. Bugün genel olarak kil bilyesinde nasıl bitkilere bakabiliriz onu anlatmak istiyorum. Seninle konuşmuyorum Mia. Evet. Şimdi genel olarak kilden bahsedelim. Kil nedir? Kil bilyesi nedir? Şimdi kili biliyoruz zaten. Kil bilyesi ise nasıl oluşturuluyor? Bu kilin alınıp böyle çok aşırı yüksek ısılarda döndürülerek ısıtılmasıyla ve sonrasında da bunların bir süre sonra böyle patlaya patlaya bu bildiğimiz topçuklar haline gelmesi şeklinde oluşturuluyormuş. Kil bilyesinin özelliği ağırlığının %30'u kadar su tutabilmesi. Kalanı genelde kil ve havadan oluştuğu için kökler için çok sağlıklı. Çok fazla da su tutmuyor aslında. Bakıldığında %30 çok az bir miktar. Diğer koyduğumuz malzemelere toprak karışımında kullandığımız perlit pomzaya göre gayet az bir miktar ve bu da köklerin daha sağlıklı yetişmesine sebep oluyor. Farklı kil bilyeleri var. Sizler de görmüşsünüzdür. Tam yuvarlak, açık kahverengi, koyu kahverengi, dağ parçalı şeklinde. Yani bunlar hiç sorun değil. Bu gene eninde sonunda kil bilyesi şeklinde geçiyorlar. Hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bir de farklı boyutlar var. Küçüğü var 0,3 mm, 3,8, 8,16 diye sallıyor da olabilirim şu an. Farklı boyutlarda killer satılıyor zaten, görmüşsünüzdür. Bitkinizin kök yapısına göre bu killerin büyüklüğünü seçebilirsiniz. Çok küçük kök yapısı varsa kullanacağınız bitkinizin o zaman daha küçük killeri de kullanabilirsiniz ki bitki dik bir şekilde durmayı başarsın. Yoksa çok büyük kile koyduğunuz zaman bitki tutunamıyor ve düşüyor. Benim kullandıklarım genelde şunlar. Yani şekli şemali düzgün olmayanları ben ağırlıkta kullanıyorum. Diğerlerini tam yuvarlak olanları alma ihtiyacı duymadım. Tabii görsel olarak daha şık duruyor, orası kesin. Ama ben bunları kullanıyorum. Şimdi avantajlarından bahsedersek fazla sulama, az sulama gibi bir stresi, sıkıntısı yok. Kile koyduğunuz, biraz sonra anlatacağım nasıl yapmanız gerektiğini. Suyunu unutmadığınız takdirde bitki gayet güzel bir şekilde kök gelişimi sağlıyor. Bu arada dikkat, ben yaptım. Kök çürümesi gene oluyor yani kil bilyesinde de. Bir şey fark etmiyor. Onunla ilgili dikkat edin. Şimdi bitki zararlarının tabii ki varlığı da azalıyor kil kullandığımızda ama hangi bitki zararlarının? Sadece uçuşan siyah küçük nemsineklerinin. Tripsi, unlu biti, kırmızı örümceği gene bitkinize tabii ki gelebilir. Avantaj olarak sadece sinek görmeyeceksiniz belki evinizde ama yani kil bilyesi şu an benim koleksiyonumda siyah küçük sinekler az çok olduğu için kil bilyesinin olduğu yerde de uçuşuyorlar yani. Bununla ilgili ben çok fazla bir konu bulamadım ne yazık ki. Çünkü mantıken düşündüğümüzde şimdi trips mesela ve kırmızı örümcek yumurtalarını yapraklara bırakıyor. Toprakla çok fazla alakası yok. Belki avantajı şu olabilir, biraz sonra anlatacağım da bitkiyi kile alırken çok iyi bir şekilde yıkadığınız için belki o böcekten kurtulma şansınız var ama yanında bir hastalıklı bitkiniz olursa gene buna da bulaşma olasılığı var. En güzel yanı belki de şu, kil yeniden kullanılabiliyor. Kullandığınız bitki attığınız şeklinde değil, toprakla kıyaslandığında hele
Maliyet açısından mantıklı. İlk alırken tabii birazcık pahalı oluyor ama bir de şöyle bir güzelliği var tabii. Su tüketimini azaltmış oluyoruz bayağı bir. Her dakika toprağı nemli tutmak için işte sulama yapmamızdan ziyade kabın içerisine su koyduğumuzda gayet güzel bir şekilde yani rahat kullanıyoruz suyu. Şimdi tabii avantajları olduğu kadar dezavantajı da var. Benim en çok sevmediğim kısmı bu. Bu yüzden bütün bitkilerimi kile geçirmiyorum. Geçirmeyi de düşünmüyorum. Kilde bir besin maddesi yok. Topraktaki gibi değil. Toprağın içerisinde çok fazla mineral besin var. İşte arada biz besin veriyoruz. Hani bitkinin ihtiyacı olan şeylerin çoğu toprakta var ama kil sıfır. Hiçbir şey yok içerisinde. O yüzden besini doğru bir şekilde ve düzenli olarak vermek gerekiyor. Bu da beni geriyor. Bir de şöyle bir şey var tabii, şimdi direkt suda baktığımız ve kilde baktığımız bitkilere baktığımızda çoğumuz çok fazla umursamıyoruz ama suyun pH'i diye bir şey var. Bu pH de ciddi anlamda çok önemli. Bunu da ayrıntılı bir şekilde araştırıp size bu konuyla ilgili bilgi hazırlayacağım. Hani kaçınız merak eder bu konuyu bilmiyorum ama bitkinize gerçekten, hele ki böyle çok değerli bitkiniz varsa pH seviyesi de ciddi anlamda önemli oluyor. Şimdi kullanıma hazırlanmasından bahsedelim. Eve sipariş verdiğiniz ya da gittiğiniz aldığınız kil geldi. Bunu arkadaşlar çok iyi bir şekilde yıkamanız gerekiyor. Ama yıkarken de dikkat edin, ben yaptım siz yapmayın kısmı burası. Lavaboda yıkamayın çünkü o kil eninde sonunda ya çok fazla toz çıktığını göreceksiniz. Zaten lavaboya tıkama olasılığı varmış. Hani ben bayağı bir süre yıkadım lavaboda ama artık bahçeye çıkarıyorum. Hani bir kap içerisine su doldurup orada yıkayıp sonra o suyu tuvalette bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Tuvalete dökebilirsiniz ama o kil lavaboda birikmesin. Çok iyi bir şekilde yıkayacağız arkadaşlar. O tozu atmanız gerekiyor ki kullandığınız zaman saksınızın içerisinde de o toz birikme yapmasın. Bu kısmı sizin için araştırırken öğrendim. Ben bunu yapmıyordum. Şimdi bitkimizde kili kullanacağız. O zaman nasıl kullanacağız diye. Ben de diyorum niye kilim ıslanmıyor? 1-2 gün kili suda bekletmek gerekiyormuş arkadaşlar. O suyu iyice içerisine çeksin diye daha sonra bitkilerinizde kullanmanız gerekiyormuş. Hani geldi gayet güzel yıkadınız. Sonrasında işte bir bitkinizi kile mi alacaksınız ya da bir şey mi yapacaksınız? O zaman 2 gün ya da 24 saat kadar bir su içerisinde, kap içerisinde bekletin ki o kil başarılı bir şekilde içerisine suyu çeksin. Kireçli musluk suyunda bekletmenizi tavsiye etmiyorum. Saf, temiz suda bekletmeniz daha değerli olacaktır. Şimdi birkaç tane bitki özelinde soru geldi. Nemlendirme tropik bitkiler için kil bilyesi iyi mi veya normal toprak? Teşekkürler minnoş. Şimdi bu tamamen sizin kararınız. Ben dediğim gibi kili çok sevemedim, alışamadım. Bazı bitkileri evet kile aldım, Syngonium gibi hani toprakta mutlu olmadığını fark ettiğim bitkileri evet kile alıyorum. Ama onun dışında hani atıyorum regali hayatta kile geçirmem, çok mutlu çünkü toprakta, ya da diğer bitkilerim toprakta çok mutlu. Hani buna gerek ihtiyaç duymuyorum. Bu tamamen sizin vereceğiniz karar. Misal 2 hafta evde olmuyorsunuzdur, işte pilotsunuzdur ya da hostessinizdir ya da işte çok yolculuk yapmanızı gerektiren bir mesleğiniz vardır ya da yani bu şekilde bir hayat tarzınız varsa tabii ki kilde kullanın bitkilerinizi ama onun dışında bu tamamen sizin tercihiniz. Kil bilyesinde de olsa nem ihtiyacı devam ediyor mu? Monstera, Leucasia vesaireler için özellikle evet arkadaşlar. Siz kilo almış olursanız olun. Bitkinin ışık isteği, nem isteği, işte diğer isteklerini göz ardı edemezsiniz. Hani ben kilo aldım, oh artık nemlendirici açmama gerek yok diye bir durum yok. Evet, köklerin nem içerisinde olması bitkiye avantaj sağlıyor ama ortamın nemi %20, %30 iken siz bitkinizi kilo aldıysanız bu bitkiyi mutlu etmeyecektir. Ama tabii ki şöyle bir avantaj var. Evinizde 20 tane, 30 tane, 40, 50 tane bitki vardır. Hepsini kilo almışsınızdır. Ortamın nemi zaten artacaktır. Ama nem ölçme cihazınızı evinizde her daim bulundurun.
Bir bakın bitkinin ihtiyacı olan nem seviyesinde mi ortam? Eğer değilse yükseltmeniz gerekiyor. Ya da çok yüksekse de alçaltmanız gerekiyor. Çürütmeyin. Monstera Aldo ekimi sade kil bilyesinde mi yoksa karıştırıp mı ekmeliyim? Yok yani sakın toprakla kili karıştırıp beraber, hani toprağın içerisinde kil ekleyenler var drenaj açısından, ama bence gerek yok. Sonra o, yani ne yapıyorsunuz? Killeri mi topluyorsunuz topraktan? Onun yerine pomza, perlit vesaire onları ekleyin. Onun dışında toprağa kil eklemenize gerek yok bence. Ben hiç eklemiyorum yani. Yazık. Kile yazık. Evet, şimdi devam ediyoruz. Hangi bitkilerde kullanacağız? Şöyle ilk defa kile geçiş yapıyorsanız çok pahalı, çok değerli olmayan bitkinizi geçirin ki bir bakın. Yani çok kıymetli bir bitkiniz vardır, çok sevdiğiniz, hani dikkat edin kile alırken, çünkü bitki eninde sonunda topraktan kile geçerken bu adaptasyon sırasında sorunlar yaşayacaktır. Yani kaybeder misiniz bitkiyi bilmiyorum ama hani ben bazılarının tek yaprağına bile kıyamadığım için bununla hiç uğraşmıyorum. Bu gene sizin tercihiniz. Ama eliniz alışsın diye kil bakımında yavaş yavaş, hani en rahat bulunan, piyasada en fazla olan, sizin için olsa da olur olmasa da olur minnoş bitkinizi geçirerek başlayabilirsiniz. Bir de hangi bitkiler kilde bakılır? Ya dediğim gibi hani ben koleksiyonda şeye bakıyorum. Toprakta mutlu olmayan alokasya, doğa çiçekleri, işte singonyumlar, okbaşı sarmaşıkları, bunları yavaş yavaş evet kilo alıyorum. Ama yaptığım araştırma üzerinde tabii ki denemedim. Bütün bitkiler kilde bakılabiliyor. Kaktüs, sukulent bile, bunu biraz sonra size anlatacağım. Araştırdığım tavsiyeleri, ama dediğim gibi ben deneyimlemedim ama sağlam kaynaklardan araştırdım. En azından onu söyleyeyim. Uğraşmak isterseniz bilgisini vereceğim. Şimdi topraktan kile alış. Bitki toprakta mutluysa neden kile alasınız? Gerek yok, çünkü biraz sonra geleceğim o konuya. İşte besin verilmesi, besin kısmı ciddi anlamda zorlayıcı geliyor bana. Şimdi bir bitkinizi kilo alacaksınız. Öncelikle bitkinin sağlıklı olması gerekiyor. Çünkü çok sağlam bir şey yaşayacak. Yani değişim yaşayacak. O yüzden bitkinizin sağlıklı, işte üstünde bitki zararlısı olmayan, kendinden emin bir bitki olması gerekiyor. Daha sonra götürüyorsunuz bu bitkiyi lavabonun altında ya da bir kap içerisine su doldurup kökündeki bütün toprakları temizliyorsunuz. Bununla ilgili farklı farklı şeyler var, işte hepsini mi temizleyeceğiz, üstünde bir iki tane toprak parçası kalsa olur mu? Ben her zaman hepsinin temizlenmesi taraftarıyım, çünkü kille toprağın su tutma kapasitesini kıyasladığınız zaman toprak ciddi anlamda çok fazla su tutuyor ve kök çürümesine sebep olma olasılığı var. Bu durum yosundan çok sorun oluyor. Yosundan toprağa geçişte de aynı şekilde, ya da yosunda bakılan bir bitkinin kile geçişinde de aynı şekilde o yosunun çok 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 iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Toprak için de aynısı geçerli. Olabildiğince tabii ki köklere zarar vermememiz gerekiyor burada, ama hani çürümüş, böyle hasarlı, kök çürümesinin olduğu koyulaşmış kökler varsa bunları kesebilirsiniz. Toprağı tamamen temizleyemediğiniz kökler varsa bunları da kesebilirsiniz. Kök budaması çok güzeldir ama asla unutmayın, %30'u kadar daha fazlasını kesmemeye çalışın. Bitki çok şoka girmesin. Girmesin. Şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi bir bitkiyi misal suda baktık ya da topraktan kile geçireceğiz. Kök boyutu da burada önemli oluyor. Çünkü yani kile tutunabilmesi için kök olması gerekiyor bitkide haliyle. Hani şu kadarcık kökleri varsa bir bitkiyi siz kile koyduğunuzda böyle düşmeye başlayacaktır. O yüzden olabildiğince bitki boyutunun 1/3'ü kadar bir kök uzunluğuna sahip olduğunda bitkinizi köke, aman kile rahat bir şekilde alabilirsiniz. Sağlam bir şekilde duracaktır. Şimdi küflenme ve beyazlıkla ilgili çok fazla soru geldi. Şimdi bende de oluyor tabii ki. Şimdi bitkilerinizin, aman kilinizin üstünde, bende de oluyor dedim ama olmamış. Niye olmadı? Vardı sanki burada. Çok minicik.
Yani burada gözükür mü bilmiyorum, işte şöyle bir beyaz tozlanma beyazlıklar görebilirsiniz. Bu kısma biraz sonra geleceğim ama eğer bitkinizde ve kilinizde küflenme yaşıyorsanız, şimdi küflenme biraz daha kilin üzerine doğru gider. Küfü biliyorsunuzdur. Onunla ilgili de çünkü soru geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar, misal siz bu bitkiyi şöyle çevireyim. Kilo alıyorsunuz. Kök boğazından bahsetmiştim. Daha rahat gösterebileceğim bir bitki var mı diye bakıyorum. Evet. Bunu yaklaştıramıyorum. Çok fazla etrafı pisletecek. Gel bakalım, pilim azalıyormuş. Tamam, takarız şarja. Şimdi minnoş bitkimize baktığımızda arkadaşlar burada kök boğazı var. Kök boğazı nedir? Önceki videolarımda da üstüne basa basa anlattım, söyledim. Kökün çıktığı yer burası, gövdesi burası. Köklerin başladığı yerin birazcık üstü kök boğazıdır. Bizim boğazımız gibi düşünün. Eğer siz toprağı alırken, kile alırken bu kök boğazının üzerine çok fazla kil ya da toprak koyarsanız bitkiniz çürümeye başlar. Nefes alamaz şeklinde düşünün. Sadece materyalin içerisinde kökünüz olmalı, gövdeniz değil. Çürümeyi büyük ihtimalle bu yüzden yaşıyorsunuz. Şimdi kilin de üst birer tane kili kuru kalıyor, evet, ama sonrası genelde nemli oluyor. İşte hava akımından vesaire üst kil kuru kalıyor. Bu sorun değil. Yani bir tane o kök boğazının üstünde bir tane kil parçasının bitkiyi desteklemesi sorun değil. Ama siz çok fazla bunu boğarsanız çürümeyle, bitki çürümesi, küflenme, her türlü sorunla karşılaşırsınız. Bu konuya dikkat. Şarj aleti alıp geliyorum. Şimdi kilimizi temizledik. Bitkimizin köklerini de temizledik. Topraktan arındırdık. Kile nasıl alacağız? Şimdi iki tane yöntem var. Birincisi yavaş adaptasyon. Eğer bitkiniz çok değerliyse, gene önem verdiğiniz bir bitki ise bitkinizi yavaş adaptasyonla suya geçirmenizi tavsiye ediyorum ben. Yavaş adaptasyon ne? Bitkinin köklerini güzelce temizledikten sonra su dolu bir kap içerisinde birkaç hafta bakmanız. Suya o köklerin adapte olmasına yardımcı olmanız. Şimdi toprak kökü, su kökü şeklinde bir ayrım var. Yabancı en azından kanallar içerisinde kimi su kökü vardır diyor, kimi toprak kökü vardır diyor, kimi yoktur öyle bir şey, kök köktür diyor. Benim kanaatim şu: toprağa alışmış kök var, suya alışmış kök var. Şimdi bizim topraktan bitkiyi kile alırken, yani sulu bir ortama alırken bu toprak köklerinin suya uygun kökler çıkarması gerekiyor. Yani şöyle düşünün, Antalya'da yaşarken birdenbire işte Norveç'e taşındığınızı düşünün. Bir adaptasyon süreci olacaktır. Cildinizle alakalı, işte sizin biyolojinizle alakalı, köklerde de aynı durum söz konusu. Bu sırada suya aldınız siz bu bitkinizin köklerini, yani bitkinizi. Eski köklerin kopması, kararması çok normal. Önemli olan sizin gözlem yapıp yeni, güzel, minnoş, beyaz kökler çıkıyor mu, çıkmıyor mu buna bakmak. Kökler karardı, koyulaştı, kesin kopartın, suyu değiştirin, gene koyun suya. Şimdi örnek göstereceğim. İşte umursamadığınız bitkileri böyle ne yazık ki, yani tabii ki bitkimi seviyorum ama çok fazla bitki olunca bazılarına zaman ayırmam zorlaşıyor. Şimdi güzel bir şekilde size bu örneği göstereceğim. Burada hem koyu kökler var. Muhtemelen bu bitkiciğimin eski kökleri ve beyaz kökler var. Buraya adapte olduktan sonra çıkardığı kökler. Görüyorsunuz değil mi? Bak, beyazlar nasıl güzel çıkmış ve büyümeye devam ediyor. Kil içerisinde mutlu mesut yaşıyorlar.
Tabii benim şu an bunu çıkartıp o koyulaşmış işte kopmaya hazır kökleri bir temizleyip suyunu ve kilini işte suyunu değiştirmem gerekiyor. Geçiyoruz bir sonraki sayfaya. Bakalım atladığım bir şey var mı? Bu adaptasyon sırasında haftada bir en azından aklınıza gelirse suyu tazeleyin. Bitkinin daha rahat bir şekilde o su değişimine de alışması gerekiyor. Sonuçta yeni kökleri ne kadar sürede göreceğiniz bitkiyle alakalı. Şimdi bu beyaz yeni kökleri gördükten sonra bunu su içerisinde düşünün. Kil olmadığını düşünün. Artık kile bitkinizi alabilirsiniz. Çünkü su ortamına adapte olmuş köklerin çıkmış olduğunu görmüş oluyoruz. Uzun cümle oldu ama olsun. Hızlı adaptasyon ise çok tatlı not almışım. Pıt diye kilo almak. Şimdi ondan bahsediyoruz. Nasıl kilo alacağız? Şimdi kilo aldıktan sonra bu notu yapmışım. Suyu aldınız, kilo aldınız. Bu sırada bitkideki yaprak sararması, bir iki tane yaprağını atması çok normal. Sakın panik yapmayın. İşte ortam değişikliğinden dolayı artık öğrendik bunları. Evet, şimdi ben bu bitkimi ya suda adapte ettim ya da direkt kilo alacağım. Nasıl yapacağım? Şimdi bu kavanozun 1/3 kadarını, bu birinci yöntem, direkt şişe içerisinde 1/3 kadarını kille dolduruyorum. İçerisine bitkimi kökleriyle yerleştiriyorum ve kök boğazına dikkat ederek kalan yerleri kille dolduruyorum. Bu sırada kilimiz 1-2 gün suda beklemiş olduğu için nemli oluyor. Daha sonra köklere değmeyecek olan kısmını suyla dolduruyorum. Bitti. Daha sonra bunu öyle yapmıştım. Sonra gördüğünüz gibi kökler zaten aşağıya doğru gidiyor. Hop diye böyle gezmeye başlıyor. Bunu yaptıktan sonra yani kontrolü yapın. Hani su çok fazla azalmasın. Düzenli bir şekilde içine su eklemeniz gerekiyor tabii ki. Bu kapalı sistemi ben çok fazla sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Kök çürümesi yaşadığım oldu. Çünkü hava girişi yok içerisine. Yani kavanoz ya da işte saksı neyde kullanacaksınız? Hava girmiyor içerisine. Bu yüzden riskli bir yöntem. Bu aslında biraz da denek bitkim oldu benim. Bunda sorun yaşamadım Syngonium'da ama çok hassas köklü mesela doğaya alsaydım büyük ihtimalle belki de kök çürümesi falan yaşardım diye düşünüyorum. O yüzden bu sistemi çok tavsiye etmiyorum. Asıl kullanacağımız ve benim kullandığım ve tavsiye ettiğim sistem ise iç içe 2 saksı sistemi. Şimdi demin dedim ya kaktüs sukulentleri alıyorlar diye bakıyorlar kilde bile. Bu iç içe saksı sisteminde de farklı sistemler var ama çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Benim kullandığım ve sizin yoğunlukta kullandığınızı bildiğim sistemi anlatacağım ama merak eden olursa kaktüs sukulent sisteminde hani akıllı saksı yapımını anlatmıştım ya, ip yardımıyla alttan su çekiyor ve yukarıya toprağa materyali ıslatıyor bitki ihtiyacı olduğu sürece diye. O mantığın kilde olanını yapıyorlarmış. Niye? Şimdi kaktüs sukulent çok fazla su isteyen bitkiler olmadığı için ya da elinizde bunun gibi başka bitkiler vardır. Çok fazla nemli toprak istemeyen bitkiler. Onları o sisteme geçirebilirsiniz. Akıllı saksı sisteminin kilde olanı şeklinde. Uğraşır mısınız, uğraşmaz mısınız? O sizin bileceğiniz bir şey ama illa kaktüsümü kilde alacağım diyorsanız o sistemle yapabilirsiniz. Şimdi bu dış kap, 2 kap sistemi benim kullandığım sistem. Bu Alocasia regalim'in, bu arada onu da göstereyim. Regal'in kilde büyüttüğüm kormu ve toprakta büyüttüğüm kormu. Şimdi hangi bitkiyi alayım kile vesaire şeklinde soru geliyor ya. Evet, Alocasia'lar çok mutlu kilde ama toprakta yeni yaprağı geliyor gene regalin. Toprakta büyüyen regal de coşuyor. Şunu düşünüyorum ben.
Eğer kilde sulu ortamda başlıyorsanız evet kormu mantıklı. Yani zaten gözüküyor. Aynı ortamda bakıldı bu ikisi. Ama toprağa adapte olmuş bir bitkiyi gene söyleyeceğim. Eğer toprakta mutluysa kile almak soru işareti benim için, yapmam ben. Evet, şimdi iç içe iki saksı sistemi. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken, ya bunun köklerini durduramıyorum ben. Şimdi şöyle göstereceğim. Dikkat etmeniz gereken, iç saksının havaya ulaşabilecek şekilde delikleri olsun. Şimdi hali hazırda satılan şeyler de var. Böyle çizgi çizgi olan görmüşsünüzdür. Hidroponik için olan saksılar da var. Onlardan da alabilirsiniz. Ya da benim gibi işte orkide saksısını alıp delikler açarak bir şekilde içeriye hava girmesini sağlayabilirsiniz. Peki bu sistemi nasıl oluşturuyoruz? Önceki şeylerin aynısını yaptık. Daha sonra yine 1/3'üne kil dolduruyoruz. Bitkimizi koyuyoruz. Kalan yeri kil dolduruyoruz. Kök boğazına dikkat ederek. Daha sonra bu kabın, dış kabın 1/3'ünü su dolduruyoruz ve bitkimiz mutlu bir şekilde yaşamaya başlıyor. Şimdi şeffaf saksıyı kilde de kullanın, toprakta da kullanın, her şeyde kullanın. Çünkü gördüğünüz gibi hani eğer köklerde bir sorun olursa benim bunu görmem, yakalamam daha rahat olacaktır. Ama işte şeffaf olmayan saksıda büyük sıkıntı yaşayacağım. Hani kökler büyüdü mü, küçüldü mü, ne oldu, çürüdü mü şeklinde bir görme şansım yok. Bir de dikkat edin, dış saksı her daim koyu olsun. Yani içine ışık geçirmesin, yoksa saksınızın, iç saksının içinde işte yosunlaşma, algler vesaire görme ihtimaliniz var. Bu da size sıkıntı yaşatacaktır. İşte onları temizlemek falan uğraştırıyor. Gerek yok. Koyu renk olsun. Evet, şimdi alımı bu kadar. Aslında çok rahat. Saksı olarak bir de ben en son büyük Migros'larda var işte. Bu saksıyı aldım. Bu da şöyle göstereyim. Hidroponik için özel saksı yapmışlar. Çok güzel. Umuyorum ki ülkemizde bunlar artacaktır böyle. Bunun iç kısmına suyu koyuyorsunuz ve altındaki deliklerden içeriye kilimiz suyu alıyor. Bitkimiz de mutlu bir şekilde yaşıyor. Ama burada su seviyesini göremiyorsunuz. Kökleri göremiyorsunuz. Bu da bir sıkıntı tabii ki. Şimdi evet, beni gelen konuya geldik. Besin. Dediğim gibi kil bilyesinde hiçbir şekilde besinin gramajı, hiçbir şey yok. O yüzden besini siz sağlamak zorundasınız. Bir tane takipçim kil bilyesinde yavaş salınımlı gübreyi nasıl kullanabiliriz demiş. Kullanamazsınız. Kil bilyesinde normal toprak için üretilmiş olan gübrelerin hiçbirisini kullanmayın. Ben normal gübremi mosa döktüm ve yaprağımı yaktım. Bitkiyi mahvedersiniz, suyun pH seviyesini mahvedersiniz, bitkiyi öldürürsünüz. Hiçbir toprak besini kilde, suda köklendirmede kullanılamaz. İstiyorsanız kullanın tabii ama öldürürsünüz. Normal sıvı besini de kullanamazsınız. Hiçbirisini kullanamazsınız. Kullanabileceğiniz tek şey denedim, yakmadı, sorun yaratmadı. Solucan gübresi, sıvı solucan gübresi, ama sıvı solucan gübresinin içinde de çok fazla besin yok. Üst tarafı, gövdenin bitkinin üst kısmını büyütecek, geliştirecek bir besin yok. Kökleri geliştirmek amaçlıdır. Solucan gübresi işe yaramayacak. O yüzden hidroponik
bitkiler için, hidroponik bakım için olan sıvı besinleri kullanmanız gerekiyor. Araştırmasını yapacaksınız. Şu an benim elimde var ama Türkiye'de yok. Avustralya'dan geldi. Kuzenlerim sağ olsun. Ama korktuğum için ben hala kildeki bitkilerime besin vermedim. Deneyeceğim. Muhtemelen bu ufaklıkta deneyeceğim. Çünkü artık mutsuz. Bakın çok güzel gelişti. Çok güzel kökte veriyor ama üst kısmı bakın. Bu bitkinin bu hale gelmesi çok kısa sürede oldu ama artık durdu büyümesi. Çünkü artık yani ihtiyacı olan kadar bir besin bulamıyor. Zamanında ortamdan kaynaklı evet çok güzel büyüdü. İşte daha bebişti, muhtemelen hatta kormun içindeki kendi bünyesindeki besini kullanarak çok güzel büyüdü ama artık kaldı. O yüzden besin kullanımına dikkat edin. İşte kil üzerinde şimdi geldik o konuya. Kil üzerindeki tozlu görüntü, ya bende niye yok, keşke olsa. Ama büyük ihtimalle şundan yok bende. Şimdi o niye oluyor onu anlatayım arkadaşlar. Toprak üstünde de görürsünüz o tozlu görüntüyü. Şimdi biz toprağımıza ya da kilimize besin veriyoruz. Ya da musluk suyuyla suluyoruz. Ya da suladığımız içme suyunun kalitesi o kadar iyi değil. Şimdi yavaş yavaş o topraktaki kildeki suyun buharlaştığını düşünün. Su buharlaşırken şimdi alttan geldi toprak seviyesinde durdu ve artık havaya karışıyor değil mi? Ama havaya karışırken su materyali H2O giderken o H2O'nun içerisindeki mineraller, besinler gidemiyor haliyle, buharlaşamıyor. O yüzden de kilin, toprağın üst seviyesinde bunlar kalıyor. Tuzlaşma olarak görebilirsiniz. Besinler ağırlıklı olarak tuz ağırlıklıdır çünkü. Bitkiler çünkü bu besini tuz sayesinde çekebiliyorlar bünyelerine. Bundan dolayı da o kilin, toprağın üst tabakasında bu tarz bir tozlaşma görmeniz çok normal. Peki ne yapacağız? 2 haftada bir, 3 haftada bir bu kili, şimdi bitkiyi aldık bunun içerisine. Çok güzel. Bu içindeki su her dakika burada durmayacak ömür boyu, üstüne su eklemeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? İdeali bu. Yapıyor musun diye sorarsanız hayır yapmıyorum. Ben size doğrusunu anlatıyorum. En azından 2-3 haftada bir yapmıyorum. Ayda 1,5 ayda bir yapıyorum. Ne yapıyorum? Bunu çıkarıyorum. Bu kabı götürüyorum. Musluk içerisinde çok güzel bir şekilde yıkıyorum. Eğer bir yosunlaşma filan, sonuçta burada su oturmaya devam ettiği sürece telefonumun hafızası doldu. O yüzden diye kaldım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, götürdük, gayet güzel yıkadık. Eğer kap içerisinde bir yosunlaşma varsa, çünkü su oturduğu için yosunlaşma olabilir. Bir sünger yardımıyla, bir deterjanla çok güzel kabı yıkayıp sonrasında güzelce durulayıp bitkimizi de duşun altına götürüp foşur foşur hem kili hem bitkiyi, bütün materyali yıkayıp akıtmamız gerekiyor. Ben bunu toprakta da tavsiye ediyorum. Toprakta da aynı şekilde mineralleşme olabilir. Şimdi ben sulamada, her sulamada besin veriyorum. Lütfen şurada yukarıya koyacağım besin verimiyle ilgili videoyu da izlemediyseniz izleyin. Ama ayda bir, 1,5 ayda bir saf, temiz, içinde besin vesaire olmayan bir suyla komple o toprağı yıkıyorum. O minerallerin, tuzun akmasını sağlıyorum. Bu kısım çok önemli. Evet, toprağın, suyun, biz pH seviyesini bilmiyoruz, araştırmadık. Henüz o kadar teknik bir kısma giriş yapmadık ama en azından bitkimizin sağlığı açısından kalan bazı şeylerin pH'ı değiştirebileceğini biliyoruz. pH'ın ne olduğunu az çok biliyoruz. Şimdi içtiğimiz suyun bile pH'ına biz dikkat ederken bitkilerimizde niye dikkat etmeyelim? En azından asidik, bazik hale gelmemesi için buna dikkat etmemiz gerekiyor.
düzenli olarak bitkilerinizi, kilinizi, toprağınızı yıkayın. Toprak kısmında tabii ki sulama zamanı geldiyse bunu yapın. Bitkiye kök çürümesi yapmayalım. Saksı değişimi kısmına gelirsek, şimdi arkadaşlar ben bu saksıya daha yeni geçirdim. Ve kökleri görüyorsunuz. Hidroponiğin içerisinde kökler çok hızlı büyüyorlar. Kökler çok hızlı bir şekilde uzuyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Evet, bir boy büyük saksıya gene geçirebilirsiniz. Ama gene büyüyecek. O zaman şunu yapabilirsiniz. Bitkinizi, kökleri çok coştu. Çıkarın saksından, kilinden. Bu sırada da kili yıkayın. Köklerin gene 1/3'ü kadarını budama yapabilirsiniz. Bitkiye de iyi gelecektir. Çok fazla sorun yaratmayacaktır bu. Belki hani ben bunu alırken yaptım mesela. Kestim. Yana koyacağım, o videoyu bulabilirsem. Gene coştu. Bu şekilde bir kök budaması şeklinde gidebilirsiniz. Saksıdaki bitkileriniz için de aynısı geçerli. Artık büyütecek saksınız kalmadı ya da bitkiniz çok fazla yer kaplasın o saksıda istemiyorsanız eğer, çıkarın, 1/3'ünü kesin ve geri aynı şekilde koyun kilin toprağın içerisine. Kilin yeniden kullanımı, kayıttayım değil mi? Evet. Şimdi bu bitkiyi kilden çıkarmak istiyorum. Kili daha sonra yeniden kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Öncelikle kili çok güzel bir şekilde yıkamanız ve içerisinde ölü kök hücreleri, kök hücrelerini araştıracaksınız. Ölü kök parçaları, işte farklı materyaller varsa bunları temizlemeniz gerekiyor. Daha sonra bu kili bir tencereye alacaksınız, boşaltacaksınız. İçine suyu dolduracaksınız ve 15-20 dakika kaynatacaksınız ki zararlı maddeler oradan gitsin, temizlemiş olalım. Kök çürümesi yaşadıysanız eğer o kili asla bir daha zaten kullanmayın. O bitkide bile kullanmayın. Onunla ilgili ben oksijenli suyu seviyorum. Hani kaynatmayla uğraşmayı istemiyorum. Kök çürümesi kısmına da bakmanızı tavsiye ederim. Oksijenli suyun içerisinde o kili bekletiyorum. Daha sonrasında bir daha kullanımını sağlıyorum. Ama kaynatmak tabii ki en doğru yöntem. Evet. Bakayım, eksik sorum kaldı mı? Yani yıkamayla beyazlıklar gitmiyor demiş bir takipçim. O zaman kaynatacaksınız. Demek ki çok uzun süre o tuz orada kalmış ki artık yerleşmiş ve gitmiyor. O zaman kili kaynatın, soğutun, yeniden kullanın. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı yazmışsınız. Ne diyecektim? Şeyi unutmayın, takipçim buraya yazmış güzel bir şekilde. Ortamın havalandırılması çok önemli. Küflenme ile alakalı olarak bu eksiğiniz de olabilir. O yapıyormuş, konuşmuştuk yanılmıyorsam. Onunla bu konuyla alakalı, havalandırma ile alakalı. Ama siz eksik etmeyin. Şimdi şu an karşımdaki fan çalışıyor. Burada küçük bir tane daha fanım var. Onu kaldırdım. Çok ses yaptığı için. Bir de hava çok sıcak olduğu için büyük fanı getirdim. Bu hava akımı olmak zorunda bitkileriniz. Hele ki bu kadar yoğunsa, hele ki nem çok fazlaysa, şu an %67 ama dün yağmur yağdı. Bugün hava biraz daha serin, buharlaşma azaldığı için, ama %80'e çıktığını gördüm ben. Hava akımı olmazsa olmaz. Çürüme, işte küflenme, bir sürü sorunla karşılaşırsınız. Mospol'da, kilinizde, toprağınızda, her yerde. Yoruldum. Bitti. Evet, konular bitti. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Benim gibi minnoş yeni kanallar için çok önemli diyorum ve kendinize çok iyi bakın diye bir kez daha tekrarlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.